Hepinize merhaba arkadaşlar. Dün Yüksek Seçim Kurulu'ndan gelen açıklamanın ardından gözler yeniden dolar TL'deki yükselişe çevrilmiş durumda. Tabi bundan sonraki yaklaşık 2 ay boyunca da yine Yüksek Seçim Kurulu'nun almış olduğu karar neticesinde seçimle ilgili gelişmeleri, seçimle ilgili belirsizlikleri ve beklentileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Ama gönül isterdi ki hani bu tam tersi şeklinde gerçekleşsin ve artık ekonomiyle ilgili daha fazla sizlerle paylaşımlarda bulunalım. Ben de bu yayında sizlerle yine dolar TL ile ilgili beklentilerimi kısaca aktarmak istiyorum. Tabii her yayında olduğu gibi öncelikle şu ana kadar kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ederim. Yorumlarınıza elimden geldiği kadar hızlı bir şekilde cevap vermeye çalışıyorum. Eğer siz de bu videoyu ilk defa seyrediyorsanız kanalıma abone olabilir ve bundan sonraki yayınlara da daha hızlı ulaşmak için zili işaretleyebilirsiniz. Gelelim dolar TL ile ilgili beklentilere ve yurt içi piyasalarda neler yaşandı dünden itibaren. Öncelikle şunu belirteyim. Daha önceki yayınlarda da zaten söylüyordum. Ben Yüksek Seçim Kurulu'ndan pazartesi günü herhangi bir açıklama yapılmasını beklemiyordum. Çünkü bir toplantı yapılacak ve bu toplantıda işte tarafların görüşü alınacak. Sonrasında nihai karara bağlanması bekleniyordu. Bu tarafların görüşü alındığı sırada işte ek dilekçelerle ya da ek taleplerle biraz daha sürenin uzayacağını bekliyordum ama Yüksek Seçim Kurulu son nihai kararını verdi ve İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinin iptal edilmesine ve yenilenmesine karar verdiğini açıkladı. Bu kararın ardından yeniden soru işaretleri ortaya çıktı. Birincisi zaten hepimizin konuştuğu işte neden sadece İstanbul Büyükşehir Belediye ile ilgili seçimler iptal ediliyor da ilçe ya da işte muhtarlarla ilgili seçimler iptal edilmiyor şeklinde, sonuçlar iptal edilmiyor şeklindeydi. Diğeri kamu personeli olmayan vatandaşların işte sandıklarda görev almasıyla ilgili zaten AK Parti'nin itiraz dilekçesinde bu yer alıyordu ve kararda genelde buna dayandırarak açıkladılar. Daha önceki seçimlerde bu kamu personeli olmayan vatandaşlar yine sandık görevlisi olarak yer alıyor muydu, yer almıyor muydu? Bunları tam olarak bilemiyoruz. Zannediyorum birkaç gün içerisinde Yüksek Seçim Kurulu'ndan tam bir karar metni açıklanacak. Hepimiz burada görmüş olacağız. Ama bundan sonraki dönemde yaklaşık 2 ay boyunca seçimlerdeki ilgili belirsizlikler bizim gündemimizde olacak. Dün yapılan açıklamanın ardından dolar TL 6.15 seviyesine kadar yükselmişti. Ancak 6.07 ile günü kapattı. Yani o seviyelerde günü kapattı. Ertesi gün yalnız bir anda piyasada belirsizlik daha da hakim olmaya başladı. Çünkü salı günü olması sebebiyle partilerin grup toplantıları vardı. Buradan yapılacak olan açıklamalar ve alınacak olan kararlar önemliydi. Birinci en çok konuşulan konulardan biri işte CHP'nin seçimleri boykot edip herhangi bir aday çıkartmaması şeklinde ya da mevcut adayla devam edeceği şeklinde. Çoğunluğun isteği üzerine de Sayın İmamoğlu ile yollarına devam edeceklerinin kararını aldılar. Diğer taraftan AK Parti tarafında da yine aynı şekilde Sayın Yıldırım'la devam edilecek mi edilmeyecek mi beklentileri vardı. Gelmiş olduğumuz noktada tüm adaylar aynı şekilde kalmaya devam etti. Diğer taraftan işte son birkaç gündür çözüm sürecinin yeniden canlandırılması ya da ikinci bir çözüm sürecinin oluşturulmasıyla ilgili konuşmalar, dedikodular vardı. Bu da tabii direkt olarak Cumhur İttifakı'nı yakından ilgilendiriyor. Çünkü hatta bugün MHP'nin grup toplantısı vardı ama onu çarşamba günü ertelediklerini gördük. Bugün de yine Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada herhangi bir çözüm süreciyle ilgili gelişmenin olmadığı belirtildi. Yarın yine MHP kanadından da gelecek olan açıklamaları takip edeceğiz. Bu tip belirsizlikler ve bu tip hani çelişkili açıklamalar bundan sonraki 2 ay boyunca da devam edecektir. Aslına bakarsanız bizim amacımız hani bu seçimlerin hızlı bir şekilde atlatılması, ardından da ekonomiye can verilmesi, ekonomiye yön verilmesi şeklindeydi. 23 Haziran'a kadar da bu beklentilerle, bu belirsizliklerle biraz daha yolumuzu bulmaya çalışacağız. Ama biz siyasetten çok şu anda ekonomimize odaklanmamız gerekiyor. Onları konuşuyoruz sizlerle. Zaten enflasyon, işsizlik ve büyüme ile ilgili kötü gidişat devam ediyor ve işte Haziran ayından itibaren yeni ekonomik plan çerçevesinde atılacak olan adımlarla işte ihracat tarafında, sanayi tarafında, turizm tarafında beklentiler vardı. Burada planlamalar açıklanması bekleniyordu. Son birkaç hafta önce tarım alanında yapılacak olan teşviklerle ilgili ya da planlarla ilgili bir açıklama vardı ama bunun ertelendiğini görmekteydik. Aslına bakarsanız hani bizim dikkat edeceğimiz nokta daha çok ekonomideki büyümeler olacakken şu anda yeniden seçim gündemine girdik. Zaten yerli yatırımcı işte seçim,
bayram, yılbaşı gibi hani bahanelerle sürekli yatırımlarını erteliyor. Bunu Borsa İstanbul'daki gelişmelerde de görüyoruz. Seçimlerin 31 Mart seçimlerinden itibaren neredeyse Borsa İstanbul'daki işlem hacmi hani bıçak gibi kesildi. Yabancı yatırımcının piyasaya küstüğünü görüyoruz ve ne hani TL varlıkları ne de diğer şekilde hani yurt içi piyasalarda çok da fazla bulunmak istemiyorlar. Yerli yatırımcıya baktığımızda da borsada işlem yapmıyorlar. Dolara yönelme gerçekleşti. İşte mevduat faizi ve dolar arasında kalan yatırımcıları görmekteydik ama son gelmiş olduğumuz aşamada dolara yönelen yatırımcıların da artmaya başladığını görüyoruz. Şimdi izleyen arkadaşlardan bazıları belediye seçimleri çok önemli değil diye düşünecektir ama yabancı yatırımcı nasıl düşünüyor? Ben bu ülkeye yatırım yapacağım. Hatta biz işte yurt dışında yabancı yatırımcıyı anlatırken artık seçimi atlattık. Yaklaşık 4,5 yıl boyunca herhangi bir seçim yok. Ekonomimize daha çok odaklanacağız şeklinde anlatıyorduk. Ama gelmiş olduğumuz noktada daha belediye seçimlerinin bile tam net bir şekilde sonuçlandırılamamış olması yabancı yatırımcı açısından biraz daha çekimsel kalmasına sebep oluyor. Yani o da diyor ki işte bizler gibi zaten yabancı yatırımcı işte aylık, 3 aylık, 6 aylık planlar yapmıyor. 5 yıllık planlar yapıyor. O da diyor ki yaklaşık hani 5 yıl boyunca burada istikrarın devam edip etmeyeceğiyle ilgili benim çekincelerim var. Türkiye'ye yatırım yapacağım ama başka ülkelere yatırım yaparım diye hani biraz da çekimsel kalmaya devam ediyor. Eğer içeride hani yabancı yatırımcı varsa o da dolara dönüp yurt dışına çıkartmaya çalışıyor parasını. Bu da doğal olarak dolar TL'nin yükselmesine sebep oluyor. Aslına bakarsanız son dönemde gelişmekte olan ülkeler arasında hem dolar karşısında değer kazanan hem de genel piyasaları değer kazanmış durumdaydı ama biz bundan çok fazla yararlanamadık ve bundan sonraki dönemde de herhalde 2019 yılı süresince de çok ekonomideki gelişmelere odaklanamayacağız diye düşünüyorum ben. Dolar TL ben bu yayını yaptığım sırada 6.15'lerdeydi. İşte 1-2 hafta önce 6.20'leri konuşuyorduk. Orayı test etti. Bundan sonra nereler var? İşte 6.40, 6.52 noktaları hızlı bir şekilde belki de görebileceğimiz noktalar olarak karşımıza çıkıyor. 1-2 ay önce sürekli dolar TL 7 lira olacak, 7,5 lira olacak şeklinde hatta 10 lira olacak şeklinde birçok video paylaşan insanlar da görüyordum. 7 liraları görmemiz şu anda çok uzak değil gibi görünüyor. Bundan sonraki dönemde işlem yaparken biraz daha temkinli olmakta fayda var. Çünkü yurt içi gündem daha çok bizim ön planda dikkat edeceğimiz noktalardan biri olacak. Aynı zamanda ABD ve Türkiye arasındaki ilişkiler yakın zamanda yeniden gerginleşebilir diye benim bir beklentim var. Biraz daha dikkatli olalım. Geri çekilmelerde çok iyimser olacak belki ama işte 5.90, 5.85'ler bundan sonraki yeni taban noktalarımız olarak karşımıza çıkıyor. 6 lira önemli bir destek ve direnç noktasıydı. Yani bir psikolojik aslında noktaydı. Bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece de az önce bahsettiğim gibi 6.40, 6.52 ve 6.60 seviyelerini görebiliriz arkadaşlar. Şu ana kadar yayını izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer yorumlarınız varsa, sorularınız varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Hepinize bol kazançlar dilerim.